Medya Eğitim kanalından hepinize merhabalar. Kanal inceleme serimizin 3. videosunu çok istediniz. Sizler için çekmeye karar verdim. Fakat şöyle bir durum var. Videoya başlamadan önce bunu belirtmek istiyorum. Bu videoda önemli olan senin kanalını incelemiş olmam değil. Kanalları incelerken değinmiş olduğum kritik noktalardan, işte anlatmış olduğum önemli detaylardan kendine bir pay çıkarman, tamam mı? Dolayısıyla videoyu da acaba benim kanalımı inceledi mi lan deyip ileri sardırmadan izle ki elinden geldiğince bu videodan faydalan istiyorum. Tamam mı? Lafı sözü uzatmadan hadi arkadaşlar incelemelerimize geçelim. Şimdi Tarihin Pusulası isimli bir YouTube kanalındayız. Kendisi yeni bir YouTube kanalı. Yeni bir kanal olmasına rağmen en büyük hatalardan birini yapıyoruz. 3 haftadır yaklaşık içerik yüklemiyoruz kanala. Bilmiyorum yani sebebini, YouTube'u mu bıraktı ya da istikrarın önemini mi bilmiyorsun, ama sana şunu belirteyim. Haftada en az 2 tane uzun video paylaşmadan YouTube kanalın gelişmez. Ve ilk 6 ay boyunca YouTube algoritmasının gözetiminde olacaksın. Günümüz 2026 YouTube algoritmasında YouTube'da tutunmanın en önemli şartlarından biri istikrardır. Sen hasta dahi olsan, kendini iyi hissetmesen bile YouTube kanalına içerik yüklemek zorundasın. Arkada stoklu çalışmak zorundasın. Dolayısıyla bu şekilde kanalını büyütemezsin. 2. Küçük resimlerindeki yazı fontları çok kötü, çok ince ve aynı zamanda hiçbir şekilde dikkat uyandırmıyor. Yeni YouTube kanalları en çok küçük resimlerine dikkat etmeli. 3. bir konu. Tarih videoları yapıyoruz fakat başlık kullanmayı kesinlikle bilmiyoruz. İşte Bizans'ın sonunu getiren hata neydi? YouTube'a giren bir adam Bizans'ın sonunu getiren hata neydi? Bir YouTube araması yapacak bir insan olduğunu zannediyor musun? İşte sen ne özel başlık kullanırsan kullan, insanların aratmış olduğu kelimeleri başlığında geçirmek zorundasın. YouTube'a bunun ne videosu olduğunu, algoritmaya bu anahtar kelimeyi aratan insanlara benim videomu öner demenin en etkili yolu YouTube'da doğru başlık kullanmaktır ve aynı zamanda bir videoyu izlettiren en önemli şeyin YouTube'da başlık kullanımı olduğunu farkında değiliz. Dolayısıyla videolarımızı takip ederek başlıklarını nasıl daha etkili bir şekilde yazabileceğin hakkında daha detaylı bilgi alabilirsin. Şimdi ikinci kanalımız bir oyun kanalı, Eren Mise isimli. Hocam kanalına şöyle girdiğimde profil resmi ve banner'ın ilgi uyandırıyor. Bu güzel bir şey. 595 videoda 592 abonede kaldığımızı görüntülüyorum. Bunun en büyük sebeplerinden biri oyun dalında rekabetin çok yüksek olması. Rekabet çok aşırı yüksek olduğu zaman ve bu dalda içerik üreticileri çok fazla olduğu zaman biz YouTube kanalları da rakiplerimizle kıyaslandığımız için başarılı olma ihtimalimiz daha zor oluyor. Dolayısıyla başarılı olma ihtimali daha zor oluyorsa senin otomatikmen daha kaliteli olman gerekiyor ki rakiplerini geride bırak. Kanalın daha hızlı bir şekilde gelişsin. İşte bunu sağlayamadığın zaman böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Fakat bu hep böyle mi olacak? Hayır. YouTube'da şöyle bir algı var. Ya işte benim kanalım çok yavaş büyüyor. Olmadı. Ben baştan bir YouTube kanalı açayım da sıfırdan kendimi geliştireyim. Hayır arkadaşlar. YouTube algoritmasında senin atmış olduğun her yeni video rakiplerden önce kendinle kıyaslanır. Bu videodan daha iyi verilere sahip olursan algoritma öneri sistemi bu videoyu daha çok ileri sürecektir. Çünkü sen önce kendinle kıyaslanacaksın. Anladın mı? Dolayısıyla kanal yorumuna gelecek olursak başlık kullanmayı iyi biliyoruz. Aslında bir oyun kanalının kullanması gereken başlıklar bunlar. Dikkat etmen gereken konu daha çok merak uyandırmaya çalış böyle başlığın en başında. Ardından SEO anahtar kelime, işte hangi oyunu çektiğini, hangi bölüm olduğunu vesaire yazabilirsin. Ama ilk baştaki özel kelimeni daha çok böyle merak uyandırmaya çalış. İkinci benim gözlemlediğim bir hataya gelelim şimdi. Küçük resimlerin çok sıradan. Hocam yapma, bak sakın bunu yapma. Oyun kanalları en çok göz atma özellikleri, yani YouTube öneri sistemiyle gelişir. Öneri sisteminin en çok önemli analitik verisi de gösterim tıklanma oranıdır. Yani senin YouTube küçük resim kalitendir. Doğru mantığı kullanıyorsun. İşte kendini baş karakterin yerine koyuyorsun. Birçok oyun kanalları bu taktiği kullanıyor zaten. Muhtemelen bunu rakip analizi yaparak fark ettin. Kendin de yapmaya başladın. Fakat bunu daha dikkat çekici bir hale getirmelisin. Biraz daha sana özel olmalı. Yani ben burada film tadı alıyorum, anladın mı? Sanki bir film kanalıymış gibi bir hype aldım. Örnek veriyorum, bu görsele kendini koydun, iyi hoş, yana oyunun ismini yazdın ama bu görselde bir tane de bir mesaj ver. Yani insanların elinden geldiğince tıklama ihtimalini arttırmaya çalış. Ek olarak diğer söylemek istediğim konu, videolar bölümüne geliyorsun hocam, popülere tıklıyorsun, tamam mı? Ya işte ben bu kadar video yaptım, neden en çok bunlar izlendi? Bunun analizini yapmanı istiyorum. Hani belki bu oyunlar daha çok ilgi görüyor, anladın mı? Hani ya da bu videolarda farklı bir şey yaptın. Belki insanlara bu videoyu izlettirmek için farklı bir teknik kullandın. Ya da bu oyunlar daha çok beğeniliyor. Bizler de ne yapıyoruz? İzleyici kitlenin kanalımızda en çok izlediği videolardan referans alarak o oyunlara yöneliyoruz. Daha çok o oyunları oynuyoruz. İzlenen videoların üzerine gidiyoruz.
Bu yöntemi kullanmanı tavsiye ediyorum. Kesinlikle en çok ilgi gelen oyunları daha çok oyna ya da o oyunların son çıkan oyununu oyna, çekmeyi dene. Bu şekilde daha hızlı gelişebileceğini düşünüyorum. Evet, Destina Tarot. Tarot, burç yorumları ve kahve falı kanalına geldik. 13.900 abonemiz var. Güzel, 745 adet video yapmışız maşallah. Maşallah. Evet, şimdi hocam garip oldu lan biraz. Hanımefendi. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Ben zaten size aboneyim. Uzun zamandır kanalınızı takip ediyorum. Hatta ara ara girip bazı videolarınızı izlediğim oluyor. Dolayısıyla gözlemlediğim 2-3 tane tavsiyelerden bahsedeceğim. YouTube küçük resimlerinde çok fazla yazı karakteri kullanmayalım. Yani bu biraz tıklanma oranını düşürebiliyor. Yani çok kısa ve net bir kelime kullanmamız gerekiyor. Özellikle burç yorumları yaptığım videolarında işte burcun ne olduğunu yaz, altına kritik bir cümle yaz, kritik bir kelime yaz, bırak. İşte geri kalan resim sana kalmış, artık nasıl tasarlıyorsan öyle tasarla. Fakat çok fazla yazı karakteriyle doldurmamaya çalışalım. Bir de senin kanalın için şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sen son zamanlarda izlenmeleri 5-10 katına çıkmış gibi bir durum yaşadın. Yani şöyle, ben senin videolarına gelip popülere tıkladığımda işte 3 yıl önce yüklemiş olduğum video görüntülenmelerine 1 aylık videolarında, 3 haftalık videolarında eriştiğini görüyorum. Yani bu kanalının hızlı bir gelişimde olduğu dönemi gösterir bizlere. Dolayısıyla doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Fakat bazı başlık kullanımlarında hata yapıyoruz. Tamamen SEO anahtar kelime kullanmamaya çalışalım. Tamam. İşte boğa burcu yazmışız. SEO anahtar kelime. İşte birisi YouTube'a gelip arama yerine boğa burcu yazdığında senin videoların karşılarına çıkabilir. Okey. İşte Aralık 2025 kahve falı tarot. Tamam, hepsi SEO anahtar kelime oldu. Hani videolarımda anlatıyorum ya, başlık kullanımlarımız özelden genele olmalı. Önce insanlarda bir merak uyandır ya da bir korku yarat. İşte öyle bir şey yaz. Örnek vereceğim daha doğrusu, aklıma bir örnek gelmiyor ama işte hayatının dönüm noktası boğa burcu, kahve falı yorumları gibi. Hani senin yani bu konularda daha profesyonel olman lazım. Ben tamamen şu an doğaçlama ilerledim ama anlatmak istediğimi sen anladın diye düşünüyorum. Başlıklarımızı özelden genele kullanalım. Ek olarak senin kahve falı, yani kahve falı isimli kelimeyi geçirdiğin videoların daha fazla izleniyor. Yani ben bunu gözlemledim. Dolayısıyla tarottan ziyade fala biraz daha yoğunlaşmanı istiyorum. Çünkü insanlar tarafından YouTube'da fal aratması tarottan daha çok izleyici çekiyor. Yani bu tarz izleyiciler daha çok. Ek olarak bir de senin kanalında şöyle bir gözlemim var. Videolarının girişlerini biraz daha merak uyandırıcı, korku uyandırıcı yapmanı tavsiye ediyorum. Yani videonun ortalarından klip al, tamam mı? Videonun en başına al. İşte tam bir kritik yorum yapacakken fragmanı bitir, videoya sonra başla gibi yöntemleri bir kanalında denemeni istiyorum. Yani bu tarz fragmanlar oluştur kendine, introlar, girişler yap. Çünkü sevgili Destina Tarot, sen daha çok izleyici kitleni merak ve korkuyla elinde tutabilirsin. Bu sende çok fazla çalışır. Yani bunu kendinde avantaja çevirmeni istiyorum. Video girişlerinde insanlarda bu etkiyi bırakarak ilk 30 saniye verilerini çok yüksek çıkarabilirsin ve bunun sayesinde de videon önerilerde daha çok gezebilir. Bu söylemiş olduklarımı uygulamanı tavsiye ediyorum sana ve YouTube hayatında başarılar diliyorum. Başlık kullanımı yanlış. Bütün yeni YouTube kanallarında neredeyse aynı hatalar, aynı terane. Arkadaşlar, bu tür hataların yapılmasının genel sebebi işte büyük YouTube kanallarında rakip analizi yaparken onların atmış olduğu başlıkları kendimize feyz alıyoruz. Fakat YouTube'da büyük YouTube kanalları istediği gibi başlık yazabilir, tamam mı? Hani Vikinglerin deniz fatihleri yazar. İşte Roma İtalya'yı nasıl ele geçirdi yazar. İşte Hasan Sabbah tarikatı nasıl kurdu yazar. Ya istediğini yazar. Adam büyük kanal, adamın kitlesi var. Adam zaten YouTube'a kendini kanıtlamış, tamam mı? Algoritma onun ne kanalı olduğunu iyi biliyor. Onun kitlesini, hedef kitlesini iyi biliyor. YouTube yapay zekası onun videolarını doğru bir şekilde, adrese teslim bir şekilde öneriyor. Ama sen yeni bir YouTube kanalısın. Küçük bir YouTube kanalısın. Sen kalkıp da o adam gibi başlıklar atamazsın. İşte Osmanlı sanayi devrimini kaçırmadı. Asıl gerçek ne? Yazamazsın. Ya şu başlığını at, tamam mı? Biraz daha kısasını at. Sonuna Osmanlı İmparatorluğu tarihi yaz. Yani sen algoritmaya bunun bir tarih videosu olduğunun sinyalini ver. Vermen gerekiyor hatta. Ver demeyeyim. Arkadaşlar, yerinizde saymanızı istemiyorum. Bu tip kritik hataları yapmayalım lütfen. Oğlum, böyle bir kanal çıktı kurada da kanalda video yok.
Evet, Mehmet Kaya isimli bir müzik kanalındayız. Mehmet Bey, kanalın resmi bir sanatçı kanalı gibi duruyor, tamam mı? Yani video başlıkların, düzenin, random müzik arşivi vibe'ı veriyor bana. Ya bu durum YouTube algoritmasının kafasını karıştırabilir. Yani ben bu kanalı kime önereyim? Kapak resimlerini beğenmedim hocam. Kapak resimlerini biraz daha dikkat çekici yapmak zorundasın. Yani sen sadece YouTube müzik platformundan izlenme değil, YouTube'un kendisini de önemsemen gerekiyor. Ek olarak başlıklarında SEO anahtar kelime kullanmaya çalış. Ucundan bir çarpsın. Çünkü sen yeni bir müzik kanalısın. Hatta feed save'de yazmasın yani. Yanına bir şey daha yaz. Hani algoritma muhtemelen senin kanalını kime önereceğini şaşırıyor hocam. Dolayısıyla burada bir deneme atmış sana. 6300 izletme yapmış. Ben de tıkladım, bir içerisine baktım. Muhtemelen öneri sistemi seni kimlere önereceğini daha çözemedi. Ya bunun en büyük sebeplerinden birisi, sen bir sanatçı markası mısın? Ne bileyim, Keşif Trend müzik kanalı mısın? Kanalında bir sinyal karmaşası gözlemliyorum. Ek olarak YouTube açıklamamız çok önemli. Söz ve bestelerin hepsi bana ait olup telif hakları bende saklıdır. Bitti. Bu şekilde olmaz hocam. Ya bir açıklama yazarsın, bunu en sona yazarsın ya da ortalara yazarsın. Okey, ama sen ne kanalı olduğunu burada net bir şekilde göstermen gerekiyor. YouTube açıklamaları senin dilediğini yazacağın bir alan değil. YouTube'a senin ne kanalı olduğunu gösterdiğin bir alandır. Küçük kanallar gözüyle konuşuyorum. Dolayısıyla burayı kanalınla alakalı doldurmak zorundasın. Algoritmaya yardımcı olmak zorundasın. Yapay zeka ile müzik üretiyoruz. İyi hoş, üretebiliriz. Benim sana tavsiyem, açıklamanı oluştururken bir yerde hangi yapay zekadan destek aldığını da açıklamanda geçirmen olacaktır. Yani bu kanaldaki müzikler bilmem ne yapay zekası kullanılarak oluşturulmuştur tarzında bir cümle belirterek YouTube'a güven sinyalleri de verebilirsin hocam. Bunu da dipnot olarak sana düşmek istedim. Oynatma listesi kullanmıyoruz. En büyük yaptığımız hatalardan birisi daha. Kesinlikle oynatma listesi oluşturuyorsun hocam. Bu çok çok önemli bir konu. Yani bunun önemini sana anlatacak olursam video 5 dakika daha uzar. Dolayısıyla oraya girmiyorum ama kesinlikle oynatma listesi çok çok önemli. İşte hareketli parçalar, bilmem ne slow parçalar şeklinde SEO anahtar kelimelerini de kullanarak, insanların aratacağı tarzda başlıklandırarak buraya en azından 5 tane 7 tane oynatma listesi oluşturmanı rica ediyorum. Aynı şekilde gönderileri de kullan. Bir de sana son tavsiyem, işte 2 saatte bir video atacak şekilde üst üste videoları yükleme hocam. Bu özellikle yapay zeka kullanan bir kanalsın sen. Bir video yüklediysen diğer videoyu 24 saat sonra yükle. Yani algoritmaya spam sinyalleri verme hocam. Bu bir otomasyon kanalı. Bak, üst üste video yüklüyor demesin algoritma. Buna da dikkat etmeni rica ediyorum senden. Mesele burada söylemiş olduğum gibi senin kanalını incelemem değil. Küçük YouTube kanalları üzerinde yapılan kritik hatalara değiniyoruz ki hani sen de kendini çekle, anladın mı? Bir de normalde kurada hani 3-4 tane YouTube kanalı vardı çıkan. Onları iptal etmek zorunda kaldım. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Çünkü oğlum adam kanalımı inceler misin abi yazmış. Tamam, yapacağımız kuraya katılmış fakat adamın ismi çıkıyor. Kanalına giriyorum, 3 tane video var. Şimdi ben senin kanalının neyini inceleyeyim? Hani nasıl bir yorum yapayım? 3 tane 5 tane video atmışsın sen. Dolayısıyla bazı YouTube kanallarını iptal etmek zorunda kaldım. Arkadaşlar, eğer küçük YouTube kanalıysanız videolarımızı takip edin. Bizim zaten uzmanlık alanımız küçük YouTube kanalları gelişimiyle alakalı. O videoları izleyin. Medya Eğitim kanalının da tavsiyelerine uyarak içerik yüklemeye başlayın. Önce kendiniz bir kanalınızı biraz geliştirin. Hani bir 20-30 tane video yapın. Ondan sonra gelin kanallarınızı inceleyelim. Bunun da dipnotunu düşmek istedim. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Bu tarz içeriklerin devamı için kesinlikle beğeni bırakmayı ve video hakkında yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.